Edirne İstanbul alınana kadar 88 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Tarihi ile öne çıkan ve mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biri olan Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır komşusudur. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak adlandırılan Selimiye Camii ve günümüzde Edirne Sağlık Müzesi olarak hizmet veren Sultan II. Beyazıt Külliyesi gibi önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapar. Trakya bölgesinde yer alan Edirne'ye çoğunlukla karayoluyla ulaşılır. Özel araçlar, otobüs ve uçak yolculukları ile de ulaşım sağlanabilir. Hava yoluyla ulaşım sağlamak istiyorsanız, Keşan ilçesinde bulunan havalimanını kullanabilirsiniz. Edirne'de yıl boyu ortalama hava sıcaklığı 13 ile 15 derece arasında değişir. Şehrin en sıcak ayı Temmuz ayıdır. Turistik seyahatler için ilkbahar ve yaz aylarında ziyaret edilmesi önerilir. O zaman hazırsanız gelin hep birlikte Edirne'de gezilecek en iyi 10 yeri inceleyelim. Birinci adresimiz Hıdırlık Tabyası. Edirne'de savunma amacıyla arazi üzerine yapılan ilk yapılardan biri olma özelliği taşıyan Hıdırlık Tabyası'nın Hoca İshak Efendi'nin nezareti altında inşaatına başlanmıştır. 1. Balkan Savaşı'nda aktif rol oynayan Hıdırlık Tabyası yaklaşık 1800 metreyi bulan bir alandır. Bu özelliği ile Edirne'deki en büyük tabya olarak bilinir. Tabya içerisinde ana giriş binası, koğuş binası, nizamiye, topçu odaları, topçu bataryaları, hendek ve avlu bulunur. Tabya Edirne merkezde bulunduğu için kolaylıkla ulaşılabilir. Ulaşım için yürüyebilir veya toplu taşıma araçlarını tercih edebilirsiniz. Giriş için ücret talep edilmiyor. Ancak tabya içerisinde bir tane müze bulunuyor ve bu müzeye girmek isterseniz 2026 yılı için 100 Türk Lirası ücret ödemeniz gerekir. İkinci adresimiz Meriç Köprüsü. Edirne'ye dair simgesel yapılardan biri olan Meriç Köprüsü Padişah Abdülmecit tarafından 1842 yılında inşa ettirilmiştir. Edirne ile Karaağaç güzergahında uzanan köprü, Meriç Nehri üzerinde konumlanır. 263 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte inşa edilmiş Meriç Köprüsü, 12 sivri kemerli Osmanlı döneminin köprülerine verilebilecek güzel örneklerden biridir. Köprünün ayaklarına 12 hayvanlı takvim işlenmiştir. Selçuklu dönemini yansıtan süslemeleri ve 8 köşeli yıldızları Meriç Köprüsü'nün özellikleri arasındadır. Köprüyü ziyaret içinse herhangi bir ücret talep edilmiyor. Üçüncü adresimiz Saros Körfezi. Ege Denizi'nin kuzeyinde bulunan Saros Körfezi, dünyanın 3 önemli körfezinden biri olma özelliğine sahiptir. İnce kumlu sahilleri, bakir koyları ve dalış noktalarına ev sahipliği yapar. İstanbul ve Çanakkale'ye yakın konumda bulunduğu için kısa süreli seyahatler ve hafta sonu kaçamakları için sıklıkla tercih edilir. Saros Körfezi 150'den daha fazla balık türüne ev sahipliği yapar. Yürüyüş yapmak isteyenler ve fotoğrafçılar için ideal bir bölgedir. Saros Körfezi'nde Erikli, Enez, Yayla, Gökçetepe, Sultanice, Sazlıdere ve Vakıf gibi tatil beldelerinin otelleri bulunur. Ekonomik bir tatil yapmak istiyorsanız, Edirne otelleri arasında bulunan bu alternatiflerde konaklayabilir, tekne gezileriyle keşfe çıkabilir ve berrak sularda yüzebilirsiniz. Dördüncü adresimiz Lozan Anıtı ve Müzesi. Şehir merkezine yalnızca 4 kilometre uzaklıkta bulunan Lozan Anıtı ve Müzesi Karaağaç Mahallesi'nde İstasyon Caddesi üzerinde yer alır. Yabancı turistler tarafından da sevilen Lozan Anıtı ve Müzesi 1998 yılından beri ziyarete açıktır. Lozan Anlaşması ve dünya barışını simgelemek üzerine tasarlanmış Lozan Anıtı, 36, 31 ve 17 metre yükseklikteki 3 sütun tarafından çevrelenir.
Elinde demokrasiyi ve barışı temsil etmek amacıyla bir güvercin bulunduran kız heykeli Edirne'nin simgesel yapıları arasında yer alır. Müzede ise döneme ait belgeler, fotoğraflar ve tarihi objeler sergilenir. Beşinci adresimiz Adalet Kasrı. Osmanlı'nın en önemli yapılarından biri olan Edirne Sarayı'ndan bugüne gelebilmeyi başarmış, en etkileyici bölüm Adalet Kasrı'dır. Tarihi Sarayçı semtinde kolaylıkla ulaşılabilecek bir konumda yer alan Adalet Kasrı Kanuni, Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştır. Padişahın ünlü kanunlarının yazıldığı yer olması sebebiyle tarihi olarak önemli bir yer olan Adalet Kasrı 1561 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. 2023 yılının Mayıs ayında başlayan restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete bir süre kapanmıştır. 4 katlı olarak tasarlanan ve Tunca Nehri kenarında konumlanan Adalet Kasrı'nın en üst katında süs havuzu bulunur. Çarpıcı kesme taş mimarisi ve sivri kubbesiyle Edirne'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Altıncı adresimiz Karaağaç Mahallesi ve Karaağaç Tren Garı. Meriç Nehri'ne 2 kilometre, Yunanistan sınırına 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karaağaç Mahallesi, Lozan anıtıyla ünlüdür. Asırlık çınar ağaçlarıyla süslü sokakları ve yüzlerce yıldır ayakta kalmayı başarabilen tarihi konakları, Edirne'de keyifli bir tarihi gezi yapmayı sağlar. Karaağaç Mahallesi aslına uygun şekilde restore edilmiş, büyüleyici tren garı ve Lozan Müzesi'ne de ev sahipliği yapar. Tarihi atmosferini korumayı başarabilen ve huzurlu bir ambiyansa sahip olan Karaağaç Mahallesi fotoğraf safarileri için de uygundur. Karaağaç Mahallesi'ne merkezden kalkan minibüsler aracılığıyla ulaşım sağlanabilir. 1971'de aktif olarak kullanılmış Karaağaç Tren Garı, aslına uygun şekilde restore edilmiş tarihi yapılardan biridir. Karaağaç Tren Garı, İstanbul Sirkeci Pityon Demiryolu üzerinde yer alan ilk istasyon olmasıyla ünlüdür. Osmanlı döneminde 2. Abdülhamit zamanında yaptırıldığı düşünülen ve dönemin önemli tren istasyonlarından biri olan Karaağaç Tren Garı, Karaağaç Mahallesi'nde yer alır. Gara ulaşmak için şehir merkezinden kalkan toplu taşıma araçları tercih edilebilir. Günümüzde aktif olarak kullanılmayan gar, tarihi eser olarak ziyaret edilir. Yedinci adresimiz Erikli Tuzla Gölü. Edirne'de denize girilebilecek en ideal noktalardan biri Erikli Tuzla Gölü'dür. Erikli sahilinin hemen arkasında bulunan Erikli Tuzla Gölü binlerce su kuşuna ve bakir güzelliğe ev sahipliği yapar. Gölün çevresinde bulunan yürüyüş parkurlarında yürüyüş yapabilir, seyir teraslarında gün batımı manzaralarını izleyebilirsiniz. Balık bolluğu sebebiyle balık avlama turları için de tercih edilen Erikli Tuzla Gölü, şehrin en sevilen kuş gözlem yerlerinden biridir. Erikli plajına yakın konumda bulunduğu için hemen ardından plaja giderek mola verebilirsiniz. Sekizinci adresimiz ise yine Erikli bölgesinden harika bir plaj ile devam ediyoruz. Erikli Plajı. Enez ve Yayla sahilleri arasında bulunan Erikli Plajı Ege ve Akdeniz'i aratmayacak altın renkli kumları ve masmavi bir denize ev sahipliği yapar. Erikli Plajı balık sürülerini görebileceğiniz kristal berraklıktaki denizi ile yaz aylarının favorisidir. Tekne gezileri ve balık avlama turları Erikli Plajı'nda en çok yapılan aktivitelerdir. Plaj etrafında donanımlı kamp alanları, oteller ve Edirne'nin meşhur yemekleri için tadım yapabileceğiniz restoranlar bulunur. Körfez kendi kendini temizleyebildiği için 4 mevsim boyunca temiz olan denizi Erikli Plajı'nın en sevilen özelliğidir. Edirne'den kalkan minibüslerle 2 saat içerisinde plaja ulaşabilirsiniz.
Dokuzuncu adresimiz Selimiye Camii ve Külliyesi. Selimiye Camii, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önde gelen mimarı Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. Edirne seyahatinde pek çok turistin uğrak noktası olan Selimiye Camii ve Külliyesi 1575 yılında inşa edilmiştir. Göz kamaştıran bir mimarisiyle cami 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine, 2011 yılında ise UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Selimiye Camii ve Külliyesi'nde klasik Osmanlı ve İslam mimari özellikleri bir arada görülür. İç mekanlarında sedef, çini ve ahşap süslemeler kullanılmıştır. Yüzlerce yıldır hizmet vermeye devam eden Selimiye Camii, Mimar Sinan Caddesi üzerinde konumlanır. Merkezden kısa bir yürüyüş ile ulaşılabilir. 10. adresimiz Bulgar Kilisesi, diğer adıyla Gheorghe Kilisesi. Edirne seyahati yapan yabancı turistlerin ilgisini en çok çeken yerlerin başında Bulgar Kilisesi geliyor. 1880 yılında Kıyık Mahallesi'nde inşa edilen Bulgar Kilisesi restore edildikten sonra tekrar ibadete açılmıştır. Renkli vitray camları, dini temalarla bezeli iç mekanları ve dikkat çekici taş işçiliği ile ziyaretçilere unutulmaz bir tur deneyimi sağlar. Edirne'de o zamanlarda yaşayan Bulgar topluluğunun ibadet ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sultan Abdülhamid'in onayı ile inşa edilen Bulgar Kilisesi, kentin tarihini yansıtan önemli bir yapıdır. Bugüne dek gelebilmeyi başarabilen ender kiliselerden biridir. Şehir merkezinde yapılan kısa bir yürüyüş ile ulaşılabilir. Pazartesi ve salı günleri hariç her gün sabah 9 ile akşam 5 saatleri arasında ziyaret edilebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Sizler de yorumlar kısmına bu video hakkındaki değerli görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki Edirne şehir merkezinde gezilecek yerler videomuzu izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden atmış olduğu beğeni ve yorumlar için teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.